Evet dostlar, alemin ve ailenizin en değişik kanalına hoş geldiniz. Yağmur yağıyor, hava kapalı ama yine de çok güzel bir manzara var. Kuş sesleri, koyunların sesleri ve çan sesleri. Bir yandan da tenime çarpan, çantama üstüme düşen yağmurun sesleri. Şu an çok huzurlu ve güzel bir ortamdayım. Ermenistan'a gidiyoruz. Normalde Rusya'ya gidecektim. 3 gün ya da 4 gün kalacağım. Ben daha önceki Ermenistan gezimde şehir merkezini gezmiştim. Dağlar, köyler eksik kalmıştı çünkü yine böyleydi, havalar kötüydü ve zamanım yoktu. Şimdi dağlara ve köylere gideceğim. Aynı zamanda da Ermenistan merkezde benim videolarım silinmişti. Hard diskimde arıza olmuştu. Bazılarınız da dedi ki korktu yayınlayamadı. Neden korkup niye yayınlayamayacaksam eğer. Şimdi tekrar gidiyorum. O korktu diyenleri de şehirden videoları çekip göstereceğim. Zaten Ermenistan'da Türk'üm deyince size herkes bıçakla, topla, tüfekle karşılamıyor. Tam aksine durumlar var aslında. Gidince izleyeceksiniz. Ve diyoruz ki Erzurum dağlarından Ermenistan dağlarına yolculuk başlasın. Ne yapayım, ben gidiyorum o zaman. Ellerinden öptüm. Hadi görüşürüz. Allah senin işin rast getirsin. Lütfen aldı, adamsın dayı. Kralsın. Bu arada hiç yurt dışına gidip gelmeyen Türkler varsa bu ülkenin bütün sınır kapıları böyle. Sağ. O zaman Batum'a getiriyorum mesela 35 liraya bir git. Sen diyor 40'a trene bırak o zaman. ne 35 liraya. 40'a tamam. Yaz başta Ermenistan'da ırkçılık. Beni hapse attılar, karanlık dipsiz tünellere attılar. Tünel bitmiyor. Merhaba arkadaşlar, ben Gevor, Türkologum, Erivan'da yaşıyorum. Aynı zamanda Osmanlıca biliyorum ve şu an bir kitap üzerine çalışmalar sürdürüyorum. Evet, yine ıssızlığın, uçsuz bucaksızlığın içerisinde yağmur başladı. Hafifti ama şiddetlendi. Giderken yağmur vardı, daha kötü durumdaydı yollar. Ama yeni insanlar tanıyacağım diye yol gözümde hiç büyümedi çünkü heyecanlıydım. Şimdi o insanları tanıdım. Tabii ki geri dönüş çok büyüdü gözümde ama bu dağlardan, yaylalardan tabii ki bir toplu taşıma, bir ulaşım yok, araç da yok. O yüzden yürümekten başka çare de yok. Allah'tan manzaramız güzel, sessiz, sakin. Ona bakın, değişik bir kuş uçtu. Evet. Kara gözüktü. Dağları, taşları, ovaları açtık. Kara gözüktü ama tabii biraz daha yine zaman var. Böyle bir zikzak, öyle bir zikzak, öyle bir zikzak falan derken yine 2 kilometre vardır oraya inmek. Ama bitti. Güngörmez köyüne geldik. Burası da yanıyor. Gelirken söylemiş miydim? Köyün adı Güngörmez'di bu arada ama bu köy gün görüyor abi. Gelirken de burası sıcaktı. Ama buradan sonra bakın gün görmüyor. Yani buranın adını Güngörmez'den sonra Güngörmez koyarlarsa daha mantıklı olur. Abi vallahi kafayı yiyeceğim. Hatırlayanlarınız vardı. Moğolistan'da benim kartımı nasıl yaptılarsa klonlamışlardı. Ve kartım para çalmışlardı kartımdan. Sağ olsunlar, birkaç ay sonra geri iade ettiler ama kartımı kullanamadım yurt dışında. Şimdi tam yurt dışına gidiyorum. Tekrardan aynı işlem yapılmaya çalışıyor. Birisi kartından 50.000 lira çekmeye çalışıyordu. Hemen gördüm, mesaj geldi. Hemen şimdi iletişim kurdum bankayla. Diyor ki kartınızı kopyalamışlar ya da kartınızın şifresini ya da bir şeyleri birine vermişsiniz diyor. Ya dedim ki ben daha önceden de vermemiştim. Zaten para çekmişlerdi. Şimdi hiç vermedim. Hatta yeniledikten sonra ben kartımı hiç kullanmadım bile. Yani hesabımda para tutuyorum. Sadece bu hesaptan bir yerlerden online para alıyorum. Bir yerden online para atıyorum. Kartımı kullanmıyorum bile yani. Ben kartımı en son ne zaman gördüğümü hatırlamıyorum. Ama diyor kartınızı yine iptal etmek lazım diyor. Yani bu kadar şeyle uğraşıyoruz, bir de üstünde geliyoruz. Sanal alemde bunlarla uğraşıyoruz ya. Neyse şimdi üstümü başımı çıkardım abi. Temiz altımı da değiştireceğim. Bu da hep kerme oldu. Pok yani oldu. Selamünaleyküm. Otobüs buradan mı geçecek abi? Evet. Erzurum'a. Kaçta geliyor?
Valla hala 2 saat var. 2 saat. Bugün gelmez mi? Gelmez, akşam gelir. Hafta sonu ya. Nasıl varacağız Erzurum'a? Artık yürüyerek dersen asfalta kadar. Ta Eğriçayır'dan ben yürüyerek geldim. Şimdi 4-5 saat sonra mı gelir yani? Yok gelmez. Hiç gel. Gelse de bugün hafta sonu akşam gelir. 7.30-8 gibi. Gözün gelmez. Saat 4'ten olmazsa hafta içi değil de gözün cumartesi pazar gelmiyor. Peki burada ilk ana yol nerede? Kaç kilometre? 7 kilometre. Ya o zaman 7 kilometre yürüyeceğiz. Evet. Yayladan buraya. Yaylada da 3 kilometre, 3,5 kilometre yürümüştüm sabah. Hadi 4'te 14. 7'de şimdi yürüyeceğiz 21. Hey yavrum benim ya. Daş gibisin. Efendim? İkindide mi? Bugün hafta sonu ya. İkindide gelmiyormuş. Akşama geliyormuş. Ne yapayım, ben gidiyorum o zaman. Ellerinden öptüm. Hadi görüşürüz. Allah senin işin rast getirsin. Abi o kamerayı bırakıp geri mi gidiyorsun? Evet. Hey gidi Memo. Hey, o dağların arkasındaki dağlardan geldik. Hey gidi Memo, ne yürüdün be. Şimdi buradan Erzurum merkezde mi otostop çeksem, oradan Artvin otobüsüne gideyim ya da buradan direkt Artvin'e otostop çekeyim. Ya şimdi Hopa'ya akşam olmadan bir an önce hızlı varmak istiyorum çünkü duş alayım, açayım, kılık kıyafet yıkayayım. Şu an kafam karıştı, ne yapacağımı bilmiyorum. Lan nerelere varıyoruz, nerelerden geliyoruz? Ucu bucağı sonuyor, 7 kilometre dediler ama ben emin olamadım valla. Çok yürüdüm çünkü ya. Lütfen. Erzurum çarşı pazar. Leylim aman aman. Dayı ah. Lütfen aldı, adamsın dayı. Kralsın. Selamünaleyküm abi. Asfalta inecek misiniz abi? Gelebilir miyim? Teşekkür ederim. Hemen hazırlanıyorum abi. Çantamı arkaya koyabilir miyim? Selamünaleyküm abi. Çok teşekkür ederim, zahmet oldu. Merhaba, nasılsınız? Evet abi aldı beni, buraya kadar getirdi asfalta, sağ olsun, bayağı yorulmuş ya. Biz bir köy, 2 köy falan geçtik, bak gün görmez en sondaydı. Ve bitmişim, Allah'tan aldı bu abi, helal olsun abiye. Ama o abi şimdi Erzurum merkeze gitmiyordu, ileride duracakmış. O yüzden ben de dedim abi beni burada indir, otostop deneyim bari. Selamünaleyküm hocam, gelebilir miyim? Çantayı arkaya atayım mı abi? Bunu oraya. Abi çok teşekkür ederim. Nasılsın? Ben abi. Neresi olursa. Neresi olursa buradan kurtulayım da. Artvin'e kuracak bir başka yer mi yok da Havra kurdunuz? Resmen heyelan, yani gerçi temeli sağlanmış ama heyelan gibi yere Artvin kurulmuş. Buradan tam gözükmüyor ama orada evler var ya, Artvin merkez bu kadar. Küçücük yere yamaca Artvin kurmuşlar. Neyse ki çok zor geldik. Erzurum'dan buraya gelene kadar 30 küsür tünel geçtik. Ama iyi ki tüneller varmış, yoksa bitermişiz. Saat kaç oldu ya? Saat şu an 8'e geliyor ve ben sabah ablamın sağ olsun bana verdiği bal kaymak yoğurtlayayım. Anca geldim ama işte yoruldum. Şimdi Hopa'dayım. Berna ve Zaza arkadaşım da burada olacak ve yarın hep beraber bir sınır geçeceğiz. Ben burada onları bekleyeceğim. Burada toplanacağız. Şimdi böyle bir oda tuttum abi. Türkiye'de konaklamak çok pahalı. Şu an Hopa'da 2350 TL'den başlıyordu oteller. Böyle bir yer buldum. Burası biraz şu gördüğünüz gibi ama yapacak bir şey yok. En ucuzu buydu. Ne bileyim, su akıyorsa iyi, gerisi çok da mühim değil. Dostlar şimdi yemek yemeye gideceğim de şu an gözümde böyle bir anı canlandı, size onu aktarmak istiyorum. Öncelikle cebimdeki parayı göstereceğim size. Bak 1 para, 2 para, 3 para, 4 para,
5 para, 6 para, 7 para, 8 para, 9 para, 10 tane para var elimde, tamam mı? Biz gittiğimiz ülkelerde şöyle yapardık. Bu özellikle 2019'larda, 2020'lerde. Arkadaşlar bakın bu kadar para var elimde ama bununla yemek yiyemiyorsunuz derdik. Ve şu an elimde ülkenin en büyük ikinci parası var. Ve şu an kaç para? 100, 120, 140, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 215. Şununla zar zor yani bir yemek ve içecek yiyebilirsiniz. Yani bir yemeği bunda tam yiyorsunuz yani. Üzücü. Ve mesela şimdi hem bu videoda şey de anlatayım size. Bir YouTuber'ın şeyini de izleyin. Bakın ne kadar masrafı oluyor, ne kadar kazanıyor falan. Ben size şöyle bir şey söyleyebilirim. 100.000 izlenmeye mesela $100 diyebilirsiniz. Bu eskiden Türkiye'de çok kötüydü. Mesela hele benim kanalım çalındığı için ben senelerce para kazanmadım arkadaşlar. Kanal çalındıktan sonra benim CPM'imi düşürdüler çünkü ben Hindistan'da falan trendlere girince oranın para kazananları çok düşük. Beni oranın CPM dedikleri şey 1000 izlenme kaç para kazanıyorsanız ona CPM deniyor YouTube'da. Beni Hindistan algıladı 2 sene boyunca kanalımı. Ben hiç YouTube'dan cidden şu kanalda hakkıyla para hiçbir zaman kazanamadım yani. Neyse ama konu bu değil. Ben hani normal bir bilindi bu konuyu bilgi açısından anlatıyor olacağım. İsyan değil yani. 100.000 izlenme eskiden beni saymayın. Normalde bir gezi kanalında hani $40, $50, $60, $70'dı. Bu zamanla $100 geldi. Bu şimdi Ocak, Şubat, Mart aylarında, yaz aylarında 100.000 izlenme 100, 120 olur, 130 olur. Yılbaşına doğru 170-180 dolara çıkabilir 100.000 izlenme. Ama Ocak, Şubat, Mart, Nisan aylarında reklam verenler çok olmadığı için bu $100'ın bile altına düşebilir. Yani ben şu an 50.000 izleniyorum diyelim ortalama. 50.000 izlenme $40 ile $60 arası diyebilirsiniz. Para bırakıyor. Yani bu video diyelim ki şimdi 50.000 izlendi. Ben diyelim ki iyi düşünelim $70 kazanacağım. $70'da kaç para yapar? Hemen hesaplayacağım. Çarpı 2200 TL yapar. Şimdi diyelim ki ben buraya tamam mı Erzurum'dan dün konakladım. Türkiye'de konaklamak 1500 liradan başlıyor. 1500. Burada da hani böyle 1000-1500'den başlıyor desen ikinci günüm 3000 TL yaptı. Erzurum'dan buraya otobüsle gelmek 500 TL, 3500 TL. Bugün varsayalım ki millet bana yemek ısmarlamasaydı, yemek yedirmeseydi şu ana kadar ben bir öğün yapardım. 200 TL, 3700 TL, 3750 de hadi gün içerisinde sumo içtim. Şimdi de yemek yiyeceğim, 200-250 TL harcayacağım, 4000 TL. 2 gündür süren bu videodan masrafım 4000 TL. Bakalım Ermenistan'a kadar sürecek bu video ve Ermenistan'a kadar ben kaç para harcayacağım ve bu videodan söyledim size işte 100.000 izlenme $100 sayın. Ben kaç para kazanmış olacağım? Evet, şimdi kaç param vardı benim? 215 TL'm vardı nakit olarak. Kendime güzel bir yemek yiyeyim dedim. Şimdi yarım porsiyon söyledim. Özegel'in yarım porsiyon tavuk, sadece tavuk sote, yarım porsiyon, bir tane de tam pilav söyledim. Yarım tavuk, yarım çorba, bir pilav. 225 TL tuttu. Benim 215 TL'm vardı, o yüzden kart ödedim. Ha, nana. Gürcü'de mi? Lazca. Allah'ca. Siz Laz mısınız abla? Ben Laz'ım. Ben Rize'li. Şimdi Laz dediğin zaman sen şu an akıcı bir şekilde bir dil konuşuyor musun? Hayır, konuşuyorum. Peki annen baban konuşuyor muydu? Konuşuyorlar. Lazca konuşuyordunuz yani. Evet. Peki siz mesela benim kökenimi sorduğunda ben Orduluyum, Türk'üm diyorum mesela. Arkadaşım da Samsunlu mesela sallıyorum, Kürt diyor. Siz peki biz menşeimiz Türk mü diyorsunuz mesela sokakta konuşurken yoksa biz Lazlı mı diyorsunuz? Laz diyorum. Evet, ben de mesela Rize'den gelme, atalarımız Rize'den geldiği için Rize'li. Ama dilimiz yok. Peki senin annen baban da var mıydı? Hayır. Ama şöyle söyleyeyim, bizim kökenimiz Lazca Batum, yani oradan geldi, Megren. Anladım. Bizim ülkemizde şu an sadece o bölgede mi varsınız? Yani şu an Doğu Karadeniz'in kuzey ucunda. Evet. Ama burada mesela çok diller var. Hemşirli var mesela. Şimdi- Hemşirlilerin dili var. Peki Lazların dili var. Şimdi siz Lazsınız. Hemşinler ne? Onlar da burada. Şimdi bazıları hem şey dedirtmeye çalışıyorum aslında ben ama hani sizden çıkarmaya diyor şimdi. Bazıları hemşinleri Ermeni diyor. Bazı Ben hemşin öyle diyeceğim, Ermeni. Ermeni. Çünkü şöyle söyleyeyim, bazen hemşirelere kızınca değil de böyle bir şey esnasında Ermeni derler. Çünkü hani hemşire herhalde oradan gelmeler, o yüzden böyle hani başına buyruk falan. tahmin ediyorum da ben de zaten Orduluyum. Ben de çok hemşini tanıdığım gördüm ama
Sizin içinizde de bu böyle mi? Tekrar bir sorayım dedim. Var hemşireler ama şöyle söyleyeyim, hemşireler şey olarak çok iyiler. Yo yo, İnsanlık sıcakkanlılar, olarak yani evet. Çok iyi insanlar. Ben hiç kötüsünü tanımadım. Biraz agresifler, sinirliler. Hani evet, normal çay içerken konuşurken bile "Ya bana kızıyor mu, seviyor mu anlamıyorum öyle. Öyleler. Ama iyiler. Ben kötüsünü hani Yani öyleyiz. denk gelmedim. Teşekkür ederim bu arada. Şey gibi derler, Karadenizli insanlar Karadeniz havası gibidirler. Evet, gel git. Yani gel git bir açar bir yağmur yağar ya öyleler. Ben- Gerçekten öyle. Ben Ordu Mesud'dayım. Bizim yayla 2600 metre. Köyden böyle artık atletle çıkıyoruz. Yanıyoruz. Yaylaya bir çıkıyoruz. Mont kesmiyor bizi. Sobaları yakıyoruz. 12 ay yaylada soba yakarsınız. Bundan da şey dediniz. Lazca'da Lazca'da anne eli. anneyle. Güzel. Bizim tek burası değil ama diğer şubelerimiz de var. Şey değil mi? Bu ilde mi? Yani bu ilde var, Artvin merkezde var, Rize merkezde var, Kemalpaşa'da var, sınırda yani. Erzurum'da var mı? Yok. Maşallah bayağı varmış o zaman. İyi, Allah bol bereketli işler nasip etsin. Amin. Teşekkürler. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Beni de izliyormuşsunuz. Eşinize de çok selam söyleyin. Sağ olun. Başlamadık. Bu da şimdi GoPro değil, gördün değil mi? Ben de ona bakmaya Benim çalışıyorum, GoPro'm farklı. bozuldu. Tam yola çıkarken bak akşam şarjda koydum, sabah şarjda koydum, bir şey yok. Akşam bir deneyeyim dedim. GoPro'm bozulmuş. Şimdi de böyle bir dandikten kamera vardı. Çok kötü çekiyor bu. Görüntü kalitesi bozuk arkadaşlar. Bu benimle alakalı değil, maalesef kameram bozuldu. Şimdi bir tane evde idareten kamera vardı, onu aldım. Neyse ben şu an normalde dinleniyor olacaktım böyle Erzurum'da bir yerde. Ondan sonra arkadaşım birisi dedi ki ben bir de Rusya vizem çıktı bu arada, ben Rusya'ya girecektim. Size zaten az çok bahsettim, o arkadaş bu arkadaş. Evet. Benim o. Vallahi şey yaptı Aklına bize. girdi. Şimdi nereye gidiyoruz biz? Ne yapacağız? Ne yiyeceğiz? Ne Şimdi- içeceğiz? Gürcistan üzerinden Ermenistan'a geçeceğiz. Ermeni köylerini gezeceğiz. Mehmet'in aklına girdim. Ben bir arkadaşla oraya gidecektim. Mehmet'e de dedim ki gel biz köy gezeceğiz. Mehmet zaten Köyde kandım. köyde kaldı çünkü Mehmet köy gezmeyi çok seviyor. Ben de seviyorum. Allah razı olsun. Öyle aklıma girdim. Şu an buradayız ama çok zorlu bir yolculuk yaparak Mehmet buraya geldi. Helal olsun. Evet, ona. estağfurullah. Gittiğimiz yerde hani köyde böyle 2-3 gün geçirsek, 2-3 tane insana tanışsak gerisi bütün yorgunluğum gidecek. Evet, sınıra geldik. Şimdi Ermenistan'a giderken ben de ne yaptım biliyor musunuz? Ne götüreceğimi bilemedim, ben de gittim Türk kahvesiyle şey aldım. Bana dedi kendin aldın. Ne yapayım, bir şey bulamadım, aklıma gelmedi. Sıra olmadan hemen geçmemiz lazım. Sarp sınır kapısına geçerken ve çalmasınlar diye kalemlerini hale getirmişler. Evet Berna Hanım, nasıl sıra? Vallahi ne sıralar gördük biz. Ama bu da zor. Ve bizim zamanımız yok. Şu an saat kaç? 11 mi? 11.40 ve 3.40'da tren var. 12.40. 1.40, 2.40, 3.40. 4 saat var. Bu arada hiç yurt dışına gidip gelmeyen Türkler varsa bu ülkenin bütün sınır kapıları böyle. Yani bir devletin milletine reva gördüğü düzen böyle. Dünyada geçmesi en zor sınır kapısı. Her zaman söylüyorum, Türkiye. Bir günde girersiniz, 2 günde çıkarsınız. Böyle her gün, her seferinde kavga var. Şarkıda böyle mi? Aynı mı? Her yere böyle abi. Bütün sınır kapıları. Avrupalı adam geliyor ya, kapıya kadar geliyor, kapıda 8 saat, 10 saat yatıyor abi. İçeri girmek için. Adam memleketine giremiyor. Karayolları böyle tabii. Havada sorun yok. Hava yolları, hani havayla gelince iyi gidiyorsunuz. Evet, hayırlı uğurlu olsun. Sağ ol. Bak, ülkeden çıkmak 2 saat, adamların ülkesine girmek 10 dakika sürdü. Hem de sevseri. Ne kadar abi? Tren istasyonunda. Deniz restoran. Tren istasyonu. Oraya, bu gidiyor. Ben gidiyorum. Trene ne kadar götüreceksin? Lari, Aha, kaç liraya götüreceksin? 50 lari. 50 çok. Sen ne vereceksin? Zaten 20-30'a Tiflis'e Ne diyor gidiyor. ya? Tiflis Ay mi Batum'a 20-30'a gitmiyor mu? Batum'a 35'e gidiyor. 35 mi oldu? Evet. Ama 50 çok abi, sağ ol. Teşekkür ederim. Türk parası yok, lari vereceğim de 50 çok abi, minibüste Ne giderim. vereceksin? Ne kadar vereceksin? Sen dedin, senin fiyat. 50 ise 50 ile gitmem, minibüste giderim. Sen Minibüs oraya gitmiyor. hayır, Batum'da ineceğim, oradan bineceğim. Orada aynı. Orada oraya kadar sana 25 lira para alır. Almazlar, yayan bile yürürüm ben orada. Ne yarar olacaksın ya? Senin fiyat demiyor. Haydi, 5 lira indir.
Ne? 35 lira. 40'a tamam. 40. 45 beşler için Ama 40 lira. Beşler tek klima yakıyorum abi. Sağ ol abi. Şimdi geç kalıyoruz yoksa 45 lira hayatta vermezdim. Bugün Erivan'a tren varmış, ona gideceğiz. Erevan'a gidiyor. Ha. Saat kaç? Saat şu an 1.40. 3.40'da Ha. tren. Ama daha bilet almadık. Bilet orada alacaksın da. Yani kaldıysa alacağız. Evet, çektiğimiz eziyeti gördünüz. Kaç saatte çıktık, kaç saatte girdik. İşte sabah kahvaltı yaptık, ne bileyim 200-300 verdik. Şimdi lari aldık, dolar aldık. Bilmem bir şeyler. Sınırdan çıkarken 150 lira para verdik bu pula. Şimdi taksiye 45 lira vereceğiz. 45 lirada nereden baksanız? 540 mı? Allah'tan 3'e böl. Evet, 540 TL taksiye bineceğiz. Zaten minibüse verdik 50 lira. Oh, ben 210 lira bozdurdum, fazla bozdurmadım. Tren zaten muhtemelen 100-150 lira arası vereceğiz. 20-30 liralık da yemek alırız. Sonra zaten 15'er 20'şer lira da şimdi taksiye vereceğiz. Sen hiç Türkiye'de yaşadın mı abi? Sen Akraba var, akraba. akrabalar buraya gel git sen Türkçe öğrendin. Öğrettiler, iyi öğrettiler. Biz çocuk zamanında öğreniyoruz Türkçe. Bize Sarpkapı'da oturuyoruz o köyde. Aa, sen Sarpili misin? Evet. Orada Aa. da Türk televizyon. Biliyorum. Çocuk zamanında Türk filmler baktı. Okuma orada o televizyonda da okudu. Anladın mı? Ben Sarpi köyüne geldim, video çektim sizin köyün videosunu. Bir iki tane teyzeyle bir amca konuştu, adını unuttum şimdi. Sarp'ta bir çektim. O Ben- dönem tabii bu zilde. İkisini birden çektim. Önce Türk tarafını Aa. çektim. Dedim ki bunlar 100 yıl önce bir köyde akrabaydı. Şimdi Aynen. Benim dede burada oturuyordu. Dedemin kız kardeş burada. Burada sınır var. Şöyle bağırsa sesi geliyordu. Anladın mı? ama gidip gelemiyordu. Aman da gelemiyordu. Yasaklamıştı tabii. O Sovyet zaman vardı da. Aynen. Son şu an tren biletimiz yok ve son bir saat var trenin kalkmasına, inşallah bilet vardır. Hello madam. We will going to Yerevan, Armenia. Yerevan. Do you have ticket? We don't have. We will buy now. Last 1 hour, we know. I will check how many places. 3 person, but we will buy second class. One ticket second. Siz dörtlüden mi yoksa? Two ticket, second class, one ticket, 3 class. What time train? 3:45. 3:40. Evet, 3:40. Ha, evet, tamam. Ben biletimi aldım. 116 lira ve en son klasman. 3. Hello. Where from? Türkiye. Turkey. Yes. Your passport. It's 5. Thank you. Have a nice day. Rusya'daki Transsibirya maceramı hatırlıyorsanız aynısı olacak. Gidince ara diye. Bu tren yanlış bilmiyorsam Gürcistan'ın hızlı treni. Tiflis'e gidiyor. Şu an içinde bulunduğum trende Ermenistan'ın başkenti Erivan'a kadar gidiyor. Tabii ki arada başka duraklar da var. 15.40'da yola çıkıyor. 18 saat sürecek. Yarın 9 gibi Erivan'da olacağız. Evet, yolculuğumuzun şu an 4. saati, böyle eski terk edilmiş vagonların, çayırların, tren istasyonlarının arasından geçe yolculuğumuza devam ediyoruz. Tabii ki hala Gürcistan sınırındayız. Tren nasıl geçiyor? Çok güzel. Ermeni şeylerin nasıl teması? Tebessüm ediyoruz, çikolata ikram ediyoruz. Aynen. Onlar da bana ediyor, ben onlara ediyorum. Yani şey değil, dünyanın her yerindeki insanlarla aynı. Tabii ki iki devlet arasında polemikler olabilir ama hani sen nasıl bir insansan karşında öyle bir insan çıkar abi. Ben öyle diyorum. Şu ana kadar yan tarafta bir aile var, ben göstermiyorum da hani kadınlar var diye. Ama Ben gösteririm ama. ama çok iyiler. Bana çikolata, şeker ikram ettiler. İçecek de ikram ettiler de ben alkol var diye almamıştım. Ben onları da Türkiye'deki bisküvilerden ikram ettim.
Bir de kötü yorum gelince ben kendi kendime özür dilerim. Ne yapalım şimdi, kötü yorum geldikçe hayatın gerçeklerinden mi kaçalım hocam? Bir denesene, ne diyorsun? Evet, biraz çok tatlı ama iş mi? aslında az güzel. Armut yiyormuş gibi değil misin? Yani biraz Bu şekerli ama çok tatlı ama o aldığımız var ya, o çok güzel. Ha evet. O yerinde, Çünkü bunun o şekeri falan. özel markasıydı. Şimdi bu Gürcistan'da armut suyu meşhur. Şimdi biz tren istasyonunda mecbur bunu bulabildik, bunu aldık ama bu kötüymüş. Bu da aynı şey gibi durmuyor mu? Bilmeyen birisi olsa der ki lan ne var, bira içiyor. Marşehir'e benziyor. Ne? Marşehir işte o alkolsüz biraya deniyor. İran'da var. içtiklerimiz Ben var. içmiyorum. Onu da içmiyorum. O kadar dikkat ediyorum diyorsun. Yok, dikkatimden değil yani. Hiç bira içtin mi sorusuna hayatımda hiç içmedim diye cevap verebiliyorum ya. Ama fermente zamanıyla. Armut suyu içiyorum, su içiyorum. Vişne suyu içiyorum. Mümin. Şimdi öğrenmeye çalışıyoruz. Onların en güzel yemekleri neymiş? Adını öğreneceğiz de defterim yok. Kitabı yazacağız. Kuymak? Bu kuymak şey mi? Bizimki olabilir yani. Yaz başta Ermenistan'da ırkçılık. Beni hapse attılar, karanlık dipsiz tünellere attılar. Tünel bitmiyor. Hocam burada ne yazıyor? bu dolma. Bu Tamam. dolma bizim dolma gibi muhtemelen ama biraz daha şöyle galiba şu şekil. Evet, anladım ben. Evet. Bu? O harissa, onu nasıl yapıldığını anlamadım ama Harissa'yı duydum ya. Harissa diye bir yemek var Türkiye'de. Muhtemelen ona benziyordur. Bilmiyoruz. Burada ne yazıyor? O tırçık Ne lan, tırşıklar gibi öyle. 3 vizeye yetiyor. Tamam hocam, sen mi yaptın? Ermenistan'da caminin önüne falan mı gittin? Yok, ben geçen yıl sürekli yapıyordum. Yok, ben başka yerde. Yok, kilisede dilendim diyecek sandım. Her paradan elimde olsun, bitmesin bozukluklarım diye sürekli kağıt parayla alışveriş yapıyordum. Evet. Benim de vardı, yandı onlar da. Şimdi 6 dolar mıydı, 8 dolar mıydı? Kaçtı unuttum 3000 da. lira. 3000 lira. Evet, o da 7.7 dolar. Şimdi trende sadece 4 kişinin vizesi, kapıda vize alması gerekiyordu. Onun 3'ü de zaten bizdik. Vizeyi aldık. Vizeye 3000 Ermenistan dramı. Şu an 7,5-8 dolar civarı yapıyor. Ben daha önce geldiğimde 6 dolar civarı yapıyordu. Yani 3 kişinin vize alması 20 dakika falan sürdü. Basit, bir şey sormadılar, bir şey konuşmadık ama siz söyleyin. Tabii. Ama o tarihi kontrol ediyordu. Hayır, Tarih giriş çıkış tamam. aynı. Sizin ne yaptınız o anlamıyor ki. Sizin dilinizi konuşmuyor. Neyse, bu arada arama geçirdik. Ama basit bir aramaydı. 4 kişi vize aldık. Pardon, 4 kişi aynen indi trenden. Geri herkesi trende hallettiler. Biz de online aslında vize alabiliriz. Siz de bir gün Ermenistan'a gelecek olursanız online vize alabiliyorsunuz ama 3 gün önceden başvurmanız gerekiyormuş. Erivan merkez, kafasına göre hareket. Geldik. Thank you. Şimdi bizim hostelimiz neredeymiş? Rustaveli Caddesi'nde. Tamamıyla sistem Orta Asya. Yani Rusya, yani Sovyetlerden kalma. Burada bayağı eski. Tamam. Alttan olmak istersen yukarıdan mı? O zaman siz burayı kullanın. Aynen. Şimdi Erivan'ın arka sokaklarında bir hostelimiz vardı. Para bozduracağız. Sim kart ucuzsa sim kart alacağız. Yarın ne yapacağımıza falan karar vereceğiz. Videoyu birazdan bitireceğim ama arkadaşımla tanışmanızı istiyorum. Şimdi Kebok'la biraz sonra buranın en önemli, Erivan'ın en önemli binalarından birisi olan opera binası var.
Zaten burası Sovyetler mantığıyla yapılmış bir şehir olduğu için de koca koca meydanları var. Evet, opera binasına geldik. Özgürlük Meydanı ve opera binası. Aynı zamanda galiba şurada şimdi bale gösterileri var herhalde mesela. Onlarla ilgili tarih, saat, afişleri falan vardı. Berna da şu an Ermenistan'da gördüğüm tek kapalı kadın. Daha önce de ben Ermenistan'da gezmiştim ama sadece Gürcü ya da Rus stili böyle kafalarına eşarp bağlıyorlar. Yani senin gibi kapalı değil. Geleneksel aynen, ama sen şu an, ben hiç hatırlamıyorum ki Ermenistan'da böyle başörtülü birisi. Ben seni çok iyi gördüm. Biraz gelişmişsin ya öncekilerine göre. Kilo aldın mı? Biraz evet, kilo aldım. Merhabalar. Ben Gevorg. Kevork, Rehalat, Berna, Kevork. Kevork hocamız Türkçe biliyor, sen ben gibi rahat konuşabilirsin ve kendisi Türkolog. Aynı zamanda da şu an Ermenice, Türkçe, Türkçe, Ermenice aynı zamanda da çevirilerle falan uğraşıyorsun. Şimdi oturalım bir yere, kendisi zaten anlatır. Nasılsın ya? İyiyim, siz nasılsınız? İyi. Nasıl geldin? Burada marketlerde her şey yapılıyor. Fatura ödeniyor, kredi çekiliyor, yemek yeniyor, her şey var. Şimdi markete geldik, biz şey bozduracağız, para bozduracağız. Ve $250 bozdurdum. Karşılığında da bu kadar para aldık. Paraları sana tanıtacağım sonra. Hepsi toplam 2500. Kartlar 2500 lira ve 20 GB internet. Bana kart neler yapısı evet. Merhaba arkadaşlar, ben Gevorg, Türkologum, Erivan'da yaşıyorum. Aynı zamanda Osmanlıca biliyorum ve şu an bir kitap üzerine çalışmalar sürdürüyorum, Osmanlı ceza hukukuyla ilgili. Aynı zamanda tercümanlık yapıyorum ve sizin gibi güzel dostlarla şu an buluşma fırsatı olduğu için çok memnunum. Ermenistan'da gidip Türkoloji okudu. Doğru. Daha sonrasında da Avrupa Birliği'nin bir projesiyle tamamen İstanbul'daydı değil mi? Hrant Dink Vakfı. Evet, Hrant Dink Vakfı'nın projesiyle 6 ay Türkiye'de yaşadın. İstanbul'da, onların destekleriyle. Sonra sen kendin bireysel olarak da birkaç kere Tabii. Türkiye'de gezdin. Gezdiğin yerler var mesela, istiyorsan onları sayabilirsin. Beğendiğin şeyler ne? Hangi yemekleri sevdin? Ya yemeklerden çok keşkülü sevdim. Erivan'da maalesef bulamıyorsunuz. Onu da ben yapmayı öğrendim. Ha, keşkülü mü yapıyor? Adama bak ya. Ondan sonra tabii Türkiye'de çok güzel şeyler var. İstanbul bizim olmazsa olmazımız. İzmir'e gittim, çok güzeldi. Ankara'ya gittim, Ankara havası Erivan havasına gayet benziyor. Karasal iklim var orada da. Yani mimari olarak Ankara'yı pek beğenmedim. Yok. Kıyasladığınızda diğer şehirlerle. İzmir'i çok beğendim çünkü benim bir tarafım da İzmirli zaten. Dedemin annesi İzmirli bir Rum. Yani Türkiye'yi genel olarak evet güzel taraflarını da çok gördüm. Ya dertlerde tüm ülkelerde vardır. Var tabii Orası canım. ayrı bir yani konu. aynen. Biz şimdi gezi kanalı olduğumuz için nereye gezilir, ne yenir, Doğru. ne hoşuna gitti filan. Onlarla ilgili. Senin anne tarafının Türkiye'yle alakası, baba tarafının Türkiye'yle alakası var mıydı? Benim dedemin babası Yozgatlı. Ha tamam, Yozgatlı. Doğru hatırladım. Yozgat Menteşe köyünde. Tamam. Sen Menteşe'ye gittin mi? Maalesef henüz fırsat olmadı Yozgat. Geçen videomuz silindi. O yüzden yayınlayamadım. Kusura bakma. Gerçekten Hardix'te arıza oldu daha doğrusu. O yüzden yayınlamadım. Ben o zaman da sana demiştim. Yozgat Menteşe köyüne gidersem sana selam edeceğim. Fotoğraf atacağım. Yine gidersem sana oradan selam edeceğim. Eyvallah. Neyi düşünüyorsam onu çekiyorum. Yani kaderimde birçok... Ama neyi düşündüğün de kader. Ama şöyle bir şey var. Mesela olumlu ya da olumsuzu düşünmek aslında kendi elimizde. Ben şu an mesela diyorum ki bana hep iyi insanlar rastlıyor. Ben bu kafada olduğum için hep bana iyi insanlar geliyor zaten. Birileri işte diyebilir, sen neden Osmanlıca öğrendin, neden Osmanlıcadan işte Grigor Zorap'ın ceza hukuk felsefesini çeviriyorsun. İşte orada enteresan bir, başta da hatta enteresan bir kısım var. Grigor Zorap diyor ki, insan daima iki muhit içinde yaşar. Birine muhit-i maddi, diğerine muhit-i manevi diyelim. Muhit-i maddi bizim çevremizdeki maddi olan şeyler, iklimi, insanları, içtiğimiz yediğimiz şeyler vesaire.
muhit-i manevi bizim konuştuğumuz insanlar, okuduğumuz kitaplar, manevi olan her şey. Ve bu iki muhitten biz ayrı olamıyoruz hiçbir zaman. Ve bunlar bize sürekli bir tesir yapıyorlar. Ben de özgür iradeye inanmıyorum. Ben insanların işte düşüncelerinin, her şeyinin bir kader olduğuna Ya sen inanıyorum. Kur'an'daki kader mantığını mantıklı buluyorsun. Yani bence her şey kader. Ben bir şey söylemek istiyorum. Şu çok ilginç bir ambiyans. Şimdi ben Türk'üm. Yani Karadeniz Türk'üm. Bu hanımefendi Samsunlu bir arkadaşım ama İran'da 7-8 senesi geçmiş ve Farsça ve oradaki dini çok iyi biliyor. Sen Ermenistan, Erivan'da yaşayan bir Ermenisin ama Türkçe ve Osmanlıca, yani ben Türkiye'deki bir adamdan daha fazla Türkçe ve Türk tarihine hakimsin, aynı zamanda Osmanlıca'ya. Rohalat da bizle geldi, şimdi burada kendi bilgisini, fikirlerini aktarıyor. 4 tane farklı insan, birbirine düşman sanılan milletler geldi aynı masada. Evet, onu diyorum. Aynı masada geldik, kaderi konuşuyoruz. Hani kaderi konuştuğumuzu çekmiyorum. Sadece şu dörtlünün gayet samimi bir şekilde gelip burada bunu konuşuyor olması çok gayet normal ve mantıklı bir şey. Evet, neden Georg evlenmedin? Söyle bakayım. Kader dostum. Kader mi? Kader diyemezsin, sen kendin ettin. Sen Türkçe arabesk şarkı biliyor musun? Türkçe arabesk şarkı. Ben işte Mesela Müslüm Gürses'in söylediği şarkılar arabesk şarkı diyoruz. Hiç aklında var mı bir tane? ama ben hepsini Gerçi Normalde şarkı söylüyorum. Ayrıca arkadaşlar bir şey yapalım. Gitarımı falan da getirelim. Şaka diyorsun. Yok, gitarımı getireyim biraz. Vallahi şarkılar tamam. söyleyeyim. Bak ben bunu söz kabul ediyorum. Tamam. Tamam. Georg bize söz verdi. Tamam dostum, mutlaka bir gün gitarımı da getiririm. Sizde Size şey var mı? Böyle şey yaparız. akşam gün batımına yakın çaya çimende oturup böyle muhabbet sohbet. Tabii. Tamam. Böyle bir şey yaparız. Anlaştık. Biralarımızı alıp çimende oturup şarkı söyleriz. Tamam. Ben sözümü aldım. Teşekkür ederim şimdi.